The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't Gerçeğin exist. öldüğü bir çağda yaşıyoruz. Bu cümle kulağa abartılı gelebilir ama şu soruyu kendinize sorun. Son zamanlarda duyduğunuz haberlerin hangisi gerçekti? Peki hiç gerçek olmadığını anladığınız bir haberin kasıtlı hazırlanmış olabileceğini düşündünüz mü? Dijital çağ bilgiyi özgürleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda onu silah haline getirdi. Bugün sadece devletler değil, medya kuruluşları, siyasi partiler, büyük şirketler, sosyal medya hesapları bile bilgiyle savaş açabiliyor. Bu videoda size sadece yalan haberleri değil, daha sinsice işleyen, çok daha etkili olan taktiklerden bahsedeceğiz. Her şey basit bir kuralla başlıyor. Gerçeği değiştiremiyorsan onu boz ve gürültü yarat. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz? Yangın hortumu taktiğiyle nasıl gerçek boğulur? Dezenformasyon sadece yalanla değil, yarım gerçekle nasıl yapılır? Neden her otoriter rejim önce bir düşman üretir? Tarih kitapları neden yeniden yazılıyor? Muhalifler neden sadece susturulmuyor, önce itibarsızlaştırılıyor ve en önemlisi, gerçekle bağını koparmış bir toplum nasıl sessizliğe gömülür? İzledikçe fark edeceksiniz ki bu taktikler sadece bir ülkede değil, dünyanın dört bir yanında ama özellikle totaliter rejimlerde uygulanıyor. Yangın hortumu taktiği, özellikle Rusya'nın Putin yönetimi altında yürüttüğü propaganda ve bilgi manipülasyonu stratejilerini tanımlamak için kullanılan modern bir kavramdır. Bu taktiğin 4 temel özelliği. 1. Yüksek hacim. Gerçek, yarı gerçek, çarpıtılmış ya da tamamen sahte haberler çok büyük miktarda üretilir. 2. Tutarsızlık. Aynı anda birbiriyle çelişen bilgiler servis edilir. Hedef ikna değil, kafa karışıklığı yaratmaktır. 3. Çok kaynaklı yayılım. Devlet medyası, troll hesaplar, sahte haber siteleri, forumlar, sosyal medya ve botlar. Çok çeşitli kaynaklardan bilgi aynı anda yayılır. 4. Algı aşındırması. Sonuç olarak bireyler gerçeği ayırt edemez hale gelir. Nihayetinde her şey yalan olabilir algısı oluşturulur. Bu da otoriter rejimler için en verimli zeminlerden biridir. Putin'in yangın hortumu taktiği, dezenformasyon ve manipülasyonun kaotik bir karışımıdır. Taktik çok sayıda yalanı hızla, her yerden, aynı anda ve çelişkili bir biçimde yaymaktır. Amaç bir büyük yalan yerine onlarca, bazen yüzlerce yalan ile gerçeği belirsizleştirmek ve halkın gerçeklik algısını zayıflatmaktır. 2018 Rusya başkanlık seçiminde Putin'e karşı aday olarak ortaya çıkan Alexei Navalny hakkında yüzlerce sahte haber yayınlandı. Alexei Navalny yolsuzluk, dolandırıcılık, mahkemeye hakaret, örgüt kurma, dış güçlerle işbirliği yapma gibi onlarca suçla itham edildi. Navalny tutuklandı ve 2018 seçimlerine katılması engellendi. 2024 yılında hapiste şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Manipülasyon her zaman yalanla yapılmaz. Çoğu zaman gerçeğin sadece bir kısmını göstermek, tümünü çarpıtmaktan çok daha etkili olabilir. Bu taktiğe seçici gerçeklik denir. Buradaki amaç insanlara yalan söylemek değil, doğruyu eksik vererek yönlendirmektir. Peki bu taktik nasıl işliyor? Bir bağlamdan koparma, bir cümle, bir görüntü, bir istatistik alınır. Ama öncesi veya sonrası kesilir. İzleyici çarpıtılmış bir sonuçla baş başa kalır. 2. Doğrunun yarım hali. Gerçek bir bilgi verilir ama eksik. Örneğin işsizlik düştü. Evet ama sadece geçici istihdamla ya da mevsimlik istihdamla. Uzun vadeli işsizlik aslında aynı kalmıştır. Görsel seçicilik. Bir protesto gösterisinden veya bir grev alanından sadece küçük bir kısmı gösterilerek aslında çok az insan vardı algısı yaratılmak istenir. Veya tam tersi. 4. Duygusal yükleme. Seçilen bilgi duygusal bir dille ve bazen dramatik müzikler eşliğinde dramatik görüntülerle sunulur. Duygusal mesajlar eklenerek asıl bilgi gölgelenir. Örnek olay, Donald Trump 2024 seçim kampanyasında savaşları bitirme vaadiyle geldi. Referansı geçmiş icraatlarıydı. Bir önceki başkanlığı döneminde Afganistan'dan tamamen çekildiklerinden ve Irak'ta asker sayısının azaltıldığından bahsetti. Ancak Irak ve Suriye'de asker sayısını yeniden arttırmıştı. Cibuti ve Somali'deki Amerikan askeri varlığı arttırılmış ama bunlardan da hiç bahsedilmemişti.
Geri dönen askerlerin görüntüleri ve aile buluşmaları görselleri seçim kampanyalarında bol bol kullanıldı. Trump sadece seçtiği gerçeklerden bahsetti. Başı sonu kesilmiş haberler ve eksik istatistiklerle iktidara geldi. Düşman yaratma, biz ve onlar hikayesi. Bir halkı yönetmenin en etkili yollarından biri ona bir düşman göstermektir. Çünkü ortak bir tehdit farklılıkları unutturur. Liderin arkasında birleşmeyi kolaylaştırır. Bu taktik yüzyıllardır kullanılıyor. Modern versiyonunda ise medya, eğitim sistemi ve siyaset aynı anda çalışarak halkın zihninde bir dış düşman ve iç hain yaratıyor. Bu taktik nasıl işler? Bir biz tanımı yapılır. Ulus, millet, din, gelenek gibi değerler bizin unsurlarıdır. 2. Bir onlar inşa edilir. Dış güçler, yabancılar, farklı görüşlü yurttaşlar, etnik, dini azınlıklar. 3. Korku pompalanır. Bizi bölmek istiyorlar. Kültürümüzü yok etmek istiyorlar. Din elden gidiyor. Bu gibi söylemlerle halka korku pompalanır. 4. Tehdit sürekli güncellenir. Sonuç, toplumda empati azalır, güven duygusu çöker, kutuplaşma derinleşir. Ve bu atmosferde iktidar bizi onlardan koruyandır ve otoritesi sorgulanmamalıdır. Örnek olay. Viktor Orban 2022 Macaristan seçimlerini muhalefeti halkın gözünde düşmanlaştırarak kazandı. Strateji, biz ve onlar ayrımıyla hükümet kontrollü medya üzerinden halkı konsolide etmekti. Onlar elitleri temsil ediyor, biz Macaristan için çalışıyoruz. Onlar kaos getirecek, ülkemiz karışacak. Biz Macaristan'ı bir arada tutuyoruz. Sonuç olarak Macar halkı tehdit algısına kapıldı. Biz ve onlar kutuplaşması neticesinde muhalefet ötekileştirildi. Artık onların ne anlattığı, seçim vaatleri veya ülkenin gerçek durumu önemsizdi. Tarihsel revizyonizm, hafızayı ele geçirmek. Tarihi kim yazarsa bugünü de o yönetir. Otoriter sistemlerin en tehlikeli manipülasyon taktiklerinden biri geçmişi yeniden yazmak veya belirli bölümlerini silmektir. Bu taktik sayesinde toplumun hafızası tek bir ideolojik çerçevede şekillendirilir. Amaç şu fikirleri halkın aklına kazımaktır. Geçmişte biz haklıydık, bugün de aynı yoldayız. Liderimiz tarih boyunca var olan bir mirasın devamıdır. Peki bu taktik nasıl işliyor? 1. Tarihi kahramanlaştırma. Karmaşık veya tartışmalı figürler ulusal kahraman olarak sunulur. 2. Seçici silme. Uygun görülmeyen kişiler, olaylar veya kurumlar tarihten dışlanır. 3. Yeniden kurgu. Dizi ve filmlerle geçmiş olaylar dramatize edilerek yeni bir anlatı oluşturulur. 4. Eğitim yoluyla aşılama. Okullarda sunulan tarih tek tip hale getirilir. Örnek olay. 1989'da Çin'in Tiananmen Meydanı'nda barışçıl protesto yapan binlerce öğrenci ordu tarafından bastırıldı. Resmi olmayan kaynaklara göre yüzlerce, belki binlerce öğrenci öldürüldü. Ancak Çin yönetimi bu olayı sistematik biçimde tarihsel hafızadan siliyor. Okul kitaplarında bu olay hiç geçmiyor. Çin'deki sansürlenmiş internette Tiananmen ile ilgili arama yapılamıyor. Konuyu araştırmak gazeteciler ve akademisyenler için ciddi risk anlamına geliyor. Yani Çin'de bir kuşak kendi ülkesinin yakın tarihindeki bir olaydan habersiz büyütülüyor. Medyayı kullanarak linç, muhalefeti etkisizleştirme. Otoriter rejimlerde muhalefet hemen susturulmaz. Önce itibarsızlaştırılır. Çünkü doğrudan bastırılan bir ses toplumda mağduriyet yaratabilir. Ama itibarını kaybeden bir sesin sözleri zaten kimseye ulaşmaz ve sonra bir suç yaratılarak yargılandığında toplum kayıtsız kalır. Bu yüzden medya, özellikle de devlet kontrolündeki kanallar, muhalefeti hedef almak için itibar suikastını bir silah gibi kullanır. Bu taktik nasıl işler? 1. Etiketleme operasyonu. Muhalif bir kişi ya da kurum ortaya çıktığında hemen bir etiket yapıştırılır. Örneğin yabancı ajan, terör örgütü destekçisi, ahlaksız, bozguncu, provokatör. 2. Medya tetikçiliği, montaj görüntüler, özel hayat ifşaları, sahte belgeler yayılır. 3. Yasal kılıf üretimi. Algı oluşturulduktan sonra yargı süreci başlar. 4. Sosyal izolasyon. Hedef alınan kişi yalnızlaştırılmalıdır. Gerekirse tutuklanır. Örnek olay,
Julian Assange 2010'da Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli askeri belgelerini WikiLeaks üzerinden yayınladı. Belgeler savaş suçlarını, diplomatik yazışmaları ve örtbas edilen gerçekleri içeriyordu. İlk başta ifade özgürlüğü ve gazetecilik tartışmaları yaşandı. Ancak kısa sürede Julian Assange hakkında linç kampanyaları başladı. Kamuoyu artık onun gazeteciliğini değil, karakterini tartışıyordu. Gerçek şuydu: WikiLeaks belgeleri siyasilerin gizli yazışmaları ve üstü kapatılan pek çok hukuksuzluğu ispatlıyordu. Linç kampanyası sonucunda en azından sıradan halk nezdinde şu algı oluştu: Assange güvenilmez, ahlaksız ve karanlık bir figür. Gerçeklik yorgunluğu, umursamayan toplumu yaratmak. Yalanın amacı her zaman bir şeye inandırmak değildir. Bazen amaç sadece gerçeğe olan güveni sarsmak, toplumu şüpheye boğmak ve sonunda umursamaz hale getirmektir. Bu psikolojik çöküşe gerçeklik yorgunluğu denir. Peki bu taktik nasıl işler? 1. Bilgi bombardımanı. Günde onlarca, bazen yüzlerce haber, binlerce yorum, sosyal medyada sonsuz bilgi akışı. Hepsi çelişkili, parçalı, sansasyonel. 2. Şüphe aşılamak. Her şeyin altında başka bir plan arayan haberler yayılır. Komplo teorileri teşvik edilir. 3. Tepkisizlik alışkanlığı. Halk artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemez hale gelir. Sonunda hiçbir şeye ses çıkarmazlar. Örnek olay: 2018 Venezuela ekonomik krizi ve bilgi kaosu. 2018'de Venezuela hiperenflasyon, kıtlık ve sağlık sisteminin çöküşüyle karşı karşıya kaldı. Ancak hükümet ve devlet medyası sürekli çelişkili ve manipüle edilmiş bilgiler sundu. Bir gün ülkede kıtlık yok denilirken ertesi gün yardım kampanyaları başlatıldı. Devlet medyası açlığı inkar ederken sosyal medyada boş raflar, çöp karıştıran insanlar, insülin bulunmayan hastaneler paylaşılıyordu. Dış güçler suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri ambargosu, Batı komplosu, sabotaj teorileri. Sonuçta halkın bir kısmı hangi bilgiye inanacağını, hangi veriye güveneceğini bilemez hale geldi. Gerçek enflasyon oranı mı doğruydu, yoksa hükümetin açıkladığı mı? İlaç yok muydu, yoksa ilaç saklanıyor muydu? Sonuçta sistemin asıl başarısı gerçeğin varlığına duyulan inancı kırmak oldu. Bu videoda gördüklerimiz manipülasyonun sistematik ve çok katmanlı anatomisi. Peki amaç ne? Gerçeği tamamen ortadan kaldırmak mı? Hayır. Onu bulanıklaştırmak, gerçeği bulmayı yorucu hale getirmek ve sonunda önemsizleştirmek. Manipülasyon tek bir yalanla yapılmaz. Yüzlerce yarım bilgi, duygusal yük, sürekli tekrar ve görsel destek ve fark edilmediğinde sadece siyasi sistemi değil, o toplumda insanların bilgiye duyduğu güveni de çürütür. Sizce dezenformasyon ve manipülasyon taktikleri neden hala bu kadar etkili? Bu videoda bahsetmediğimiz taktikler var mı? Ve sizce insanlar neden ortak bir gerçeğe hala bu yüzyılda ulaşamıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz çünkü hakikat konuşulanlar sayesinde hayatta kalır.